Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyoruz. Efendim, hemen hemen her hafta bir video ile karşınızdayız ve sizleri çok sevdiğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Efendim, bugün biraz nefsi idame konusundan bahsedelim istiyorum. Çünkü çok sıklıkla bu ifadeyi kullanıyoruz. Nedir nefis? Nedir nefsin idamesi? Bunu biraz açalım çünkü yeri geldikçe tekrar nefis kavramını kullanacağız. O yüzden biraz açalım istiyorum. Nefis kelimesi İslamiyet'te ve Kur'an-ı Kerim'de 20 farklı yerde kullanılmıştır. İslamiyet'te 20 farklı anlamda kullanılmıştır. Özellikle kullanıldığı anlamların başında ruh, can, kan, benlik, iç kalp, öz, bedenin özü, kendisi, bedenin kendisi olarak tanımlanmıştır. Yalnız çok sıklıkla karşımıza çıkan iki önemli anlamı vardır. Bunlardan birincisi öz. Bedenin özü, öz anlamında kullanılmıştır. Kendisi, özü anlamında kullanılmıştır. Yine Kur'an-ı Kerim'de her canlı, her nefis ölümü tadacaktır buyurulmuştur. İşte oradaki nefisten kasıt özdür aslında. İnsanın özüdür. Dolayısıyla bakıldığı zaman da her canlı ölümü tadacaktır. Evet, her nefis ölümü tadacaktır. Yani dünyada baki kalan yok. Böyle bir dünya yok maalesef. Her nefis özüne dönecektir. Yani toprağa dönecektir. İbaresi kullanılır. Yine benzer şekilde ikinci önemli anlamı da özellikle tasavvuf ilminde insanı Allah'tan uzaklaştıran kötü arzu ve isteklerin tamamı, bütünü olarak tanımlanmıştır. Bu tanım evet doğruluk payı var, eksiklik payı da var. Çünkü insanın içerisinde sadece kötü istek ve arzular yok, iyi istek ve arzular da var. Dolayısıyla bunu tek başına değerlendiremeyiz. Yalnız insan nefsinin eğitimi de tasavvuf ilminin üzerine gelişmiştir. Yani bu konuda en iyi çalışmaları da tasavvuf ilmi yapmıştır. Özellikle Mevlana, Mevlevilik dergahında ya da Mevlana'nın özellikle nefsin terbiyesiyle ilgili çok ciddi çalışmaları olmuştur. Benim şahsi kanaatim evet yani insan nefsini en iyi eğitebilen ilim tasavvuf ilmi. Yine Mevleviliğe ve Mevlana'ya baktığımızda bunu en iyi yapanlardan bir tanesidir Mevlevilik. Dolayısıyla ben hani o konuda Mevleviliğin bu eğitim noktasında çok iyi bir yere geldiğini düşünüyorum. Sadece benim değil, Osmanlı da böyle düşünüyordu. Örnek veriyorum, Osmanlı tımar eğitiminde, ordu eğitiminde rütbeli subaylara, özellikle rütbeli askerlere ilk verilen eğitim tasavvufi eğitimdir. Dolayısıyla insanı tanıma, insan nefsini tanımak için aslında en iyi kaynaklar burada vardır. Tasavvuf ve Mevlevilikte vardır. Ben gençlere okumalarını da tavsiye ederim. Bu ayrıntıyı da verdikten sonra efendim. Çünkü Osmanlı'da bu eğitimi kullanmıştır kendi ordu sisteminde. Dolayısıyla efendim bütün bunları bir araya getirdiğimizde, alt alta koyduğumuzda sadece İslamiyet değil, bütün semavi dinler nefsi insan istek ve arzuları olarak tanımlamıştır. İyi arzular da bunun içerisine girer, kötü istek ve arzular da nefsin içerisine girer. Dolayısıyla nefis dediğimiz kavram bütün istek ve arzularımızın bütününden oluşur şeklinde genel bir kanı oluşmuştur. Sadece İslamiyet'te değil, dediğim gibi bütün semavi dinler bunu
bu şekilde tanımlamıştır. Ve yine aynı şekilde insan nefsinin kötü istek ve arzuları semavi dinler tarafından konulan kurallarla da kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır. Buranın özellikle altını çizmek istiyorum. Tam bir sıfırlama mümkün değildir. Bu kural ve kaidelerle de minimize edilmeye çalışılmıştır aslında insan nefsinin kötü istek ve arzuları. Dolayısıyla efendim tam bir sıfırlama mümkün değildir. Geçmişte de mümkün olmamıştır. Günümüzde de görüldüğü mümkün değil. Gelecekte de çok düşük bir ihtimal. Evet, yani imkansız değil ama düşük bir ihtimal. Dolayısıyla biz insan istek ve arzularını sıfırlayamayız, minimize edebiliriz. Çünkü nefis insana verilmiştir. Nefis verilmemiş olsaydı insan rütbesinde değil, başka bir rütbede yaratılırdık. Dolayısıyla nefis insanın olmazsa olmazıdır. Nefis olmazsa insan olmaz, insan olamayız. Yani insan olmayız. Tabii ki de nefsin hayvani duyguları vardır dediğim gibi. Bunlar da yine semavi dinler tarafından konulan kurallarla kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. İnsan dünya üzerine nefisle gönderilmiştir. Yani nefis gittiği anda beden de gidiyor. Yani ayakta duran beden gitmiş oluyor aslında. Nefis ve o ruh, öz gittiğinde insanın ölümü olarak karşımıza çıkıyor bu durum. Dolayısıyla nefisin varlığını inkar edemeyiz. Haliyle insan dünyaya iki önemli olguyu hayata geçirmek için gelmiştir. Nefsini idame ettirmek, ikincisi neslini devam ettirmek. İnsana bu özellikler verilmiştir. Bu insani özellikleridir insanın. Dolayısıyla bu özelliklerini dünyada sergileyemezse, bu iki temel özelliği dünyada sergileyemezse mutsuz olur efendim. Dolayısıyla insanı insan yapan bu iki özelliğini dünyada insanın sergilemesi gerekiyor ki insan olabildiğinin farkına varabilsin. Biz burayı kapatırsak, yani bu iki özelliğini insan dünyada sergileyemezse mutsuz olur. Mutsuz insan da her şeyi yapabilir hale gelir efendim. Dünya insanın bu iki özelliği üzerine şekillenmiştir. Zaten bakıldığı zaman yani insanın nefsini idame ettirmesi ve neslini idame ettirmesi temel özelliğidir dedik. Yani nefis temel özelliklerinden bir tanesidir. İnsanın bunu inkar edemeyiz. Dolayısıyla dünyada bakıldığında bunun üzerine şekillenmiştir. Örnek veriyorum, insanın istek ve arzuları, yeme içme isteği, yeme içme arzusu neticesinde kocaman bir gastronomi ilmi oluşmuştur. Böyle bir bilim dalı oluşmuştur. Mutfaklar oluşmuştur. Antep mutfağı, Karadeniz mutfağı, Osmanlı mutfağı, İtalyan mutfağı gibi kocaman bir yeme içme sektörü oluşmuş durumda. Yine aynı şekilde insanın barınma ihtiyacı, nefsin ihtiyacıdır bunlar. Barınma ihtiyacının neticesinde dünyada binalar şekillenmiştir, evler şekillenmiştir, şehirlere, büyük şehirlere özellikle koca koca gökdelenler, binalar dikilmiştir. Kocaman bir emlak sektörü oluşmuştur. İnsan nefsinin ürünüdür bunlar. Yine aynı şekilde efendim moda sektörü oluşmuştur. Moda sektörünün içerisine baktığınızda giyinme ihtiyacı, insanın giyinme ihtiyacının neticesinde oluşmuştur. En güzel ben giymeliyim, en şık ben olmalıyım, en yakışıklı ben olmalıyım, en güzel kadınla ben evlenmeliyim, en yakışıklı erkeği ben almalıyım, en iyi otomobile ben binmeliyim. Bunlar nefsin sonucunda ortaya çıkan istek ve arzulardır. Yani bunlar nefsin enleridir. Çoğaltabiliriz bunları. En iyi ben olmalıyım, en çok ben çalışmalıyım gibi. Bunlar nefsin enleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Cinsellik de insan nefsinin mahiyeti içerisindedir. İnsan ihtiyacı üzeri nefis üzeri yaratılmış bir varlıktır.
Bunu sadece cinsellikle de sınırlayamayız. Sevme ihtiyacı, sevilme ihtiyacı, güvenme ihtiyacı, bir aileye duyulan ihtiyaç, anne babaya duyulan ihtiyaç, bir kadının anne olma isteği, bir erkeğin baba olma isteği nefsin neticesidir. Nefsin mahiyeti içerisindedir. Ve bu mahiyet neticesinde kocaman bir düğün hazırlığı sektörü oluşmuştur. İşte gördüğünüz üzere nefsin mahiyeti çok geniştir. Nefis sınırsızdır. Yani nefsin istekleri sınırsızdır. Dolayısıyla zaten doğal olan da budur. Yani sınırlı olmuş olsa gelişme olmaz. Dolayısıyla gelişmenin olabilmesi için aslında insanın ihtiyacı olan doğal süreç kendi içerisinde tamamlanmış olur. Çok değineceğiz bu konulara. Devamında konuşacağımız konuların içerisinde de değineceğiz bunlara. Dolayısıyla efendim yani nefis öyle nefis deyip geçilecek bir kavram değil. Çok detaylı, çok geniş ve bugün içinde bulunduğumuz sürecin de temelinde olan bir olgu ve kavramdır. Bunu inkar etmemiz mümkün değildir efendim. Dolayısıyla tabii ki de insan nefsinin kötü istek ve arzuları vardır. Kötü kabul edilebilecek, insanın kendine, insanlığa, başka insanlara zarar veren kötü emareleri de vardır tabii ki. Bunlar da işte semavi dinlerin koyduğu kurallarla kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. Yine semavi dinlerden yararlanarak kanunlar oluşmuştur. Bunlardan yararlanarak bugünkü kanunlar oluşmuştur. Devletler şekillenmiştir. Devletler insan nefsinin neticesidir. Güçlü olma, en güçlü olma, güç kaygısı ve arzusu insan nefsinin ürünüdür. Dünyada bunun neticesinde devletler oluşmuş, devletler şekillenmiş, devletlerin içerisindeki kanunlar şekillenmiş. Bunlar insan nefsinin devamı olarak şekillenmiştir. Yani insan nefsinin ürünüdür bunlar ve bunları yok saymamız mümkün değil. Bu nefsi inkar edemediğimiz gibi bu nefsin tersine hareket de edemeyiz. Yani nefsin tersine hareket eden yasalar da çıkartamayız. Örnek veriyorum, nefsin tersine hareket eden yasaları çıkartmak biraz denize doğru akan derenin tersine hareket etmek gibi bir şey olur ve bu ters teper zaten. Yani örnek veriyorum, ben bir yemeği sevmiyorum. Bana bu yemeği zorla yedirmeye çalışırsanız bu bende farklı şekilde tezahür eder. Dolayısıyla insan nefsinin tersine çıkartılan yasalarda insanı insanlıktan çıkartabilir. Buna dikkat edelim. Bugün topluma dayatılan yasaların özellikle kadın ve erkek ilişkilerinde oluşan yasaların, kadın ve erkek ilişkilerini düzenlemek için çıkartılan yasaların, aile hukukunu düzenlemek için çıkartılan yasaların büyük bir bölümü, bakın tamamı demiyorum, büyük bir bölümü insan nefsinin, insan doğasının tersine hareket eden yasalar. Dolayısıyla cinayetlerin sebebinin temelinde de var bu. Yani özü görmemiz gerekiyor dediğimiz nokta burası aslında. Dolayısıyla insanın nefsinin tersine hareket ettiğimizde insan nefsi köşeye sıkışmış oluyor. Nefsi köşeye sıkıştırdığımızda da farklı şekillerde bu karşımıza çıkar. Yani bizim insan nefsini köşeye sıkıştırmadan eğitimle yine semavi dinlerden yararlanarak kanunlarla ancak ve ancak kontrol altına alabiliriz. Yalnız nefsi köşeye sıkıştırarak buradan çıkamayız. Çünkü dediğimiz gibi insan iki temel olguyu dünyada hayata geçirmek için gelmiştir. Nefsi idame, nesli idame efendim. Bu uygulanmaya çalışılan yasalar insan nefsinin tersine hareket eden ve insanın dünyaya geliş amacına aykırı hareket eden yasalar. Dolayısıyla
İnsanın dünyaya geliş amacına aykırı hareket edemeyiz biz. Böyle bir özelliğimiz bizim yok. Yani insanın ve doğanın tersine hareket edemeyiz. İnsan doğasının tersine hareket edemeyiz. Dediğim gibi insan nefsini köşeye sıkıştırmadan insan nefsini eğiterek kanunları bu nefse uygun şekilde düzenleyerek bu temeli referans alarak düzenleyerek ancak bu işin içinden çıkabiliriz. Biz bunun özellikle altını çizmek istedik bu videomuzda. Çünkü yasalar insan nefsinin tersine hareket edemez efendim. Yasalar insan nefsiyle paralel hareket etmek zorunda. İnsanlıkla, insanların talepleriyle ahenkli bir şekilde hareket etmek zorunda. Aksi takdirde farklı şekillerde karşımıza çıkar. Bunun neticesi çok daha farklı şekillerde karşımıza çıkar. Kadın cinayeti olarak farklı şekillerde karşımıza çıkar. Bizim kanunları koyarkenki amacımız bunları minimize etmek olmalı. Dolayısıyla efendim konuşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.